Merhaba. Bir güven kriziyle karşı karşıyasınız. Fırtınanın merkezinde gibi hissediyor. Etraftan duyduklarının etkisiyle kime güveneceğini, nereden başlayacağını bilemiyor. Ne yapacağına tam olarak karar veremiyorsun. Yani olayın üstüne mi gideyim yoksa geri çekilip beklemeliyim gibi bir kararsızlık içindesin. Eğer öyleyse anlatacaklarım sana çok iyi gelecektir. Öncelikle benliğini bulman ve kendini ve başkalarına şeffaf olmayı öğrenmen gerek. Günümüzde insanlar dünyanın her yerinde yoğun bir güven eksikliği içinde kime, neye güveneceğini bilemiyor. Sanki herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Güç için tüm etik değerleri, dostluğu, arkadaşlığı kolaylıkla bir tarafa bırakabiliyor. Şeffaflığı ve güveni kazanmak, iyi ve kötü zamanlar için kalıcı ilişkiler kurmak eskisi kadar kolay değil. O yüzden bir tarafımız güven derken diğer tarafımız güvenme, hayır diyor. Nasıl karar vereceğiz? İşte kaos burada başlıyor. Bir seçim noktasındasın ve yaptığın seçimin sonucu yani güvenmek veya güvenmemek sana başarı veya başarısızlık getirecek. Burada ilk adım öz farkındalık yaratmak olmalı. Öz farkındalık demek ben gerçekten ne istiyorum? Etrafımdan, maddiyattan öte ben kendim için, kendim olmak için, herkesten ve her şeyden bağımsız olarak kendimi nasıl mutlu edebilirim? Bu öğrenilebilir ve uygulanabilir bir şey. Sadece kapıyı aralamak ve bildiğimizi zannettiğimiz şeyi derinlemesine irdelemeyi öğrenmek yeterli. Bunu yaratma ve bulma hikayemize şimdi başlıyoruz. Hepimize her zamankinden farklı davranmak başlangıçta zor gelir. Ama sabırla, istikrarla devam etmekten vazgeçmemeliyiz. Ben bunu çamura batmış bir araca benzetiyorum. İlk anda hareket ettirmek zordur. İtersiniz, itersiniz, itersiniz ve bir an gelir teker döner ve araba içine düştüğü çukurdan çıkıverir. En kısa ve en hızlı yolu yaptığından farklı bir şey yapmaktır. Susuyorsan konuş, konuşuyorsan sus gibi. Olmadığın bir şey olmaya çabalama. Bir heykeltıraş gibi aynı malzeme ile kendini baştan yarat. Korkuyorsan evet korkuyorsundur. İçeride bu korku varken sen onu bastırmaya çalışarak bir yere varamazsın. Korkunla konuşman ve barışman gerek. Korkuna sor. Neye ihtiyacın var? Seni nasıl rahatlatırım gibi. İçeriden her zaman cevap gelir. Korkan, yetişkin olan sen değilsin. İçinde çocuk kalmış bir parça. Bir çocukla nasıl konuşursan, nasıl bakarsan öyle yapmalısın. Çocuk rahatlayıp sana güvendikçe korkun da kendi hızında azalacaktır. İkinci adımda hayatımdaki kaosu nasıl fırsata çevirebilirim olmalı. Beyin çözüm üreticidir. O yüzden çözüme yönelik soru bize cevapları da getirecektir. Cevaplar içsel olarak da gelebilir, birileri tarafından da gelebilir. Ne demiş Tapduk Emre? Uyanma vakti geldiyse bir uyandıran olur elbet. Kimine Hızır, kimine uçan kuş, kimine biten ot. Kimine akan su, kimine açan çiçek, kimine dilsiz taş. Soru sormak için analiz adımları gözlemle başlar. Gözlem, korkuları ve endişeleri bir kenara bırakarak bir adım dışarı çıkıp olayı üçüncü şahıs gibi izlemektir. Bunun sorusu aynı durum arkadaşımın başına gelse ne derdim olmalı. Bu aşamayı geçince soru sormak da kolaylaşır. Burada olay örüntüsündeki eksik parçaları tamamlamak için ne oldu, kim ne yaptı, sonra neler oldu ve sonunda ne hissettim? Bu 4 soru çok önemli. Bunu diyerek puzzle'ı tamamlamak gerek. Üçüncü aşama arkana yaslan ve değerlendir olacak. Üçüncü bir gözle baktığında olan ne, işin içine duygular girince olay neye evriliyor, farkı analiz edelim. Dördüncü adım ise geçmişe bakıp değerlendirmek. Bu ilk defa mı başıma geliyor, hep oluyor mu, en çok ve en eski kimle yaşadım, geçmişte ne yaptım, şimdi nasıl davranıyorum. Bütün bunları yapmamızın sebebi yeni davranışı belirlemeden konuyu anlamak ve resmin tamamını objektif olarak sadece kendine değil, başkalarına da bir taraf gözle bakmanı sağlayabilmek. Gölgelerine bakmak, kendini daha rahat anlamana, ifade etmene yarayacaktır. Bir hafta boyunca her gün yazın, seçenekleri belirleyin. Örnek verecek olursak,
Mesela size bir görev verildi ve daha önemli işleriniz var ama karşınızdakini kırmamak için veya çekindiğiniz için hayır diyemiyor, görevi üstleniyor, hepsini bitirmeye çalışıyor ve baskı altında hissedip sıkışıyorsun. Çözüm önerileri ne olabilir? Cevaplar kişinin dinamiklerine göre değişir ama mutlaka baskıyı azaltacak çözüm vardır. Ben olsam acil mi diye sorarım. Acil derse şu an yetiştirmem gereken işler var, yoksa maalesef yarın yaparım derim. Kendime hemen soruyorum, Gülriz bunu yapabilir misin? Evet diyor. Ya da kendi işlerini ertele, onlarınkini yap, yoksa kaybedersin diyor. Şunu hiç unutmayalım, herkesin huyu, suyu, yaşam dinamikleri birbirinden farklı ve şu doğrudur diyemeyiz. Ama bir yerden başlamak lazım. Bunun için sizi fazla yormayacak küçük bir değişiklikle başlayın. O bile kapıyı aralamanıza yardım edecek. Bir sonraki videoda bununla ilgili bir uygulama yaparak daha da netleştireceğim.